Herkese merhaba. Hayatım Örgü Motifistan'a hoş geldiniz. Bugün sizlerle görmüş olduğunuz bu popcornlu kare motif çalışmasını yapacağız. Görmüş olduğunuz gibi motiflerimiz birleştiği zaman burada baklava dilimi desenimiz ortaya çıkıyor. Gördüğünüz gibi burada iki tane iç içe geçmiş baklava desenimiz var. Dilerseniz bunu videonun içerisinde de anlatıyorum. Dilerseniz motifi daha büyük yaparak örmek istediğiniz projeye göre bu baklava dilimi desenlerini daha fazla yapabilirsiniz. Yani burada iki tane iç içe geçmiş olan var. Sizler bunu 3, 4 şeklinde çoğaltabilirsiniz. Ayrıca motiflerimi yaparken akrilik ipler kullandım. 3,5 milimetre tığ kullanarak ördüm. Motiflerimin ölçüsü bu haliyle 20 santimetre oldu. Sizler de kullanacağınız iplere göre tığ numaralarınızı ayarlayarak motifi çalışabilirsiniz. Evet, hazırsanız ve hemen aşağıdaki abone ol butonuna bastıysanız hemen yapımına başlayalım. Motifimize başlarken hemen tığıma başlangıç ilmeğimi atıyorum. 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. İlk zincirin içine battım. Buradan bir ip aldım. Şöyle tığımdaki ilmekten kaydırma yaptım. Şimdi bu ipimi arada yürüterek şöyle 1, 2 ve 3 zincir çekiyorum. Şimdi halkamızın içine 2 ikili trabzan. Zincirimizle birlikte 3 tane ikili trabzanımız olacak. 1, 2, 3 zincir, tekrar 3 ikili trabzan. Burada biraz küçük olmuş halkamız. Dilerseniz 5 tane zincir çekerek de başlayabilirsiniz. Şöyle 3. ikili trabzanım. 1, 2, 3 zincir, tekrar 3 ikili trabzan. Klasik motif başlangıcı yapıyoruz. Tekrar 3 zincir ve son olarak 3 ikili trabzan. Şimdi sonda 3 zincir çekmeyeceğim. Hemen köşeyi kapatırken şöyle bir ip aldım. Buradan ilk zincirin içine batıyorum. Buradan bir ilmek aldım. 3 tane ilmeğimi şöyle biraz uzatıyorum. Ortalayarak topladım. Tekrar bir zincir çektim. 2, 3 zincire tamamladım. Hemen ilk köşe boşluğunun içine 2 ikili trabzan. Yine zincirimizle birlikte 3 tane var. Yarım köşe olarak başlıyoruz. Arada 2 zincirimiz var. Tekrar 3 zincir boşluğuna geldim. 3 ikili trabzan. 3 zincir. Tekrar 3 ikili trabzan. Şimdi burada köşemizi yapmış olduk. Tekrar 2 zincir. Aralarda 2 zincirimiz var. Köşelerde 3 zincirimiz var. Hemen ikinci köşeye geldim. 3 ikili trabzan. 3 zincir. Tekrar 3 ikili trabzan. Başladığım yere geldim. Sonda yine 2 zincir çektim. Burada yarım köşemizi tamamlayacağım. İlk köşe boşluğuna 3 ikili trabzan. Tekrar bir ip aldım. Hemen burada 1, 2, 3. yani ilk zincirin içine batıyorum. Buradan bir ilmek aldım. Şöyle biraz uzattım. 3 ilmeği birlikte topladım. Burası çok küçük olursa diğer köşe boşluklarına göre bakın benimki aynı. Burada bir zincir çekip daha sonra yine ilmeğinizi alıp yarım trabzanla kapatabilirsiniz. Evet, ikinci sırayı tamamladık. Şimdi 1, 2, 3 zincir. Hemen ilk boşluğa yine 2 ikili trabzan. Köşe hep aynı şekilde başlayacak. 1, 2 zincir. Şimdi sıradaki boşluğa popcorn yapacağız. 5 tane ikili trabzan yapıyorum. Benim ipim ince olduğu için. Yani ipiniz kalınsa dörtlü popcorn da yapabilirsiniz. Şöyle 5. ikili trabzanım. Şimdi ilmeğimi çıkartıyorum. Hemen önden şöyle ilk trabzana önden 2 ilmeğini aldım. Buradan ilmeğimi tekrar taktım. Bu şekilde ilmeğimi çektim.
Bir, burada çok sıkı yapmıyorum. 2 zincir çektim. Tekrar köşeye geldim. Köşelerimiz hep aynı şekilde 3 ikili trabzan, 3 zincir, 3 ikili trabzan. Tekrar 2 zincir, hemen sıradaki boşluğa 5 ikili trabzan, 2, 3, 4 ve beşincisi. 2 zincir, pardon, şöyle ilmeğimi çıkartıyorum. Hemen ilk trabzanın üzerinden batıyorum. Buradan ilmeğimi tekrar taktım ve öne çektim. 1, 2 zincir. Zincirlerimi çok sıkı çekmiyorum. Bu popcornu yaptıktan sonra tekrar köşeye geldim. Üçüncü sırayı aynı şekilde tamamlıyoruz. Başladığım yere tekrar geldim. Son popcornu buraya yaptıktan sonra yine 2 zinciri çektim. Hemen yarım köşemizi tamamlıyorum. İlk boşluğa 3 ikili trabzan, 2 ve 3. Tekrar bir ip aldım. İlk zincirin içine battım. Bir ilmek aldım. Tığımda 3 tane ilmeğim var. Hepsini birlikte topladım. Tekrar 2, 3 zincir. Evet, yine boşluğun içine 2 ikili trabzan, yarım köşemizi yaptım. Şimdi 2 zincir. Sırada gelen ilk boşluğun içine yine popcorn yapacağız. Hemen 5 ikili trabzan. 2, 3, 4 ve beşincisi. Tekrar ilmeğimi çıkardım. Hemen önden tığımı geçirdim. İlmeğimi takıyorum. Tekrar çektim. 1, 2 zincir. Hemen popcornumuzdan, yani köşeden önceki boşluğa tekrar bir popcorn yapıyorum. 2, 3, 4, 5. Hemen şöyle ilmeğimi çıkardım. Tekrar buradan ilmeğimi geçirdim ve çektim. 2 zincir ve köşeye devam ediyorum. Evet, sırayı tamamladım. Yine şöyle hemen köşe boşluğuna 2 ikili trabzan yapıyorum. 3 tane zincir çektim. Tekrar 2 zincir. İlk boşluğun içine yine popcorn yaparak başlıyoruz. Bu hep bu şekilde devam edecek. Yani köşeden sonra her zaman ilk boşluğa ya da köşeden önce son boşluğa popcorn yaparak ilerleyeceğiz. Şöyle 5. ikili trabzanımı yaptım. Hemen ilmeğimi çektim. Tekrar 2 zincir. Şimdi burada 2 tane popcornumuzun şu arada kalan boşluğa 2 zincir çektikten sonra 3 ikili trabzan. 2
ve üçüncüsü. Tekrar 2 zincir, hemen köşeden önceki boşluğa da yine popcorn yapıyoruz. 2, 3, 4 ve beşincisi. İlmeğimi çektim. Tekrar 2 zincir ve köşeyle devam ediyoruz. Üç zincir, tekrar 3 ikili trabzan. Evet, şöyle bu sırayı da aynı şekilde tamamlıyoruz. Sırayı tamamladım. Yine burada yarım köşeyi yaptıktan sonra hemen ilk boşluğa bir tane popcorn yaptım ve 2 zinciri çektim. Şimdi sıradaki şu popcorn'dan sonra bakın, bu ortaya yapmış olduğumuz trabzanımızın sağında ve solunda boşluklarımız var. Buraya 3 ikili trabzan yapıyorum. 2 ve üçüncüsü, tekrar 2 zincir, hemen sıradaki boşluğa 3 ikili trabzan. Yani popcornlarımız sadece köşelerden sonra ve önce ilerliyor. Şimdi 2 zincir çektim. Yine köşeden önce bir tane popcorn yapacağım. Şöyle 4 ve 5. ikili trabzanım. Hemen ilmeğimi çekeceğim. Tekrar 2 zincir ve köşeye devam ediyorum. Evet, şöyle 3. ikili trabzanımı yaptım. Bu sırayı da aynı şekilde tamamlıyoruz. Sırayı tamamladım. Yine burada başlangıçta yarım köşeyi yaptım. Hemen 2 zinciri çektim. Köşeden sonraki ilk boşluğa popcorn yapıyorum. Şöyle 1, 2, 3, 4 ve 5. ikili trabzanım. İlmeğimi çıkardım. Hemen buradan tekrar ilmeğimi çektim. 2 zincir. Şimdi burada artık 2 tane şu popcornlarımızın arasında bakın 1, 2, 3 tane boşluğumuz var. Hemen popcorndan sonraki boşluğa 3 tane ikili trabzan. Tekrar 2 zincir. Ortadaki boşluğa bir tane popcorn yapıyoruz. Hemen şöyle 5. ikili trabzanımı yaptım. İlmeğimi çıkardım. Tekrar buradan çekiyorum. 2 zincir. Popcorn'dan önceki boşluğa yine 3 tane ikili trabzan. Ve üçüncüsü, tekrar 2 zincir. Yine köşeden önceki boşluğa bir tane popcorn yaparak sırayı tamamlıyoruz. Evet, sırayı tamamladım. Yine 3 zinciri çekerek yeni sıraya başlıyoruz. Hemen şöyle bakalım motifimize. Şimdi burada biz popcornlardan şu başlangıçta gördüğünüz gibi burada da aynı şekilde başlamış olduk ve burada bir V oluşturduk. Şimdi hemen diğer motifimi de göstermek istiyorum. Bakın, ikinci popcorn V'ye başlamış olduk. Şimdi bunu dilerseniz bu motiften tek parça halinde battaniye çalışması yapabilirsiniz. Buradaki popcornlara aynı şekilde devam ederek, yani burada artık kenarlardan hep aynı yerde
bir öncesinden ve bir sonrasından popcorn yapıyoruz. Bu arada da tabii ki sıralar artmaya başladıkça arada da boşluklarımız artıyor. Yine hep 3 tane üçlü trabzan, 2 zincir şeklinde buradaki trabzanlarımızı yapıyoruz. Şimdi burada dilerseniz daha da büyük çalışabilirsiniz. Ben bu şekilde yaptım ama sizler burada, hatta şu aradaki, bakın burada popcorn sıramızın burada şimdi 2 tane boşluğumuz var. Bir sıra daha eklediğimiz zaman 3 tane boşluğumuz olacak. Tekrar bu şekilde popcorn'a başlayabilirsiniz. O zaman 3 tane iç içe geçmiş V'ler halinde motifimiz ilerleyecek ve diğer motifle birleştiği zaman iç içe geçmiş 3 tane baklava desenimiz olacak. Şimdi burada bu şekilde ilerlerseniz, yani burada bırakırsanız ya da biraz daha büyütebilirsiniz. Burada bırakırsanız o zaman iç içe geçmiş 2 tane baklava desenimiz olacak. Yani 2 motif birleştiği zaman, yani bunu dilediğiniz şekilde sıraları arttırarak motifinizi daha büyük çalışabilirsiniz. Şimdi ben burada artık devam etmeyeceğim. Yeni sırada, yani şimdi yapmış olduğumuz bu yeni sırada burada köşeden başlıyoruz. Yine köşeden sonra popcornumuz var. Hemen köşenin yanında bakın artık iki popcornun arasında 2 tane boşluğumuz var. Burada yine trabzan gruplarımızı yapıp şu popcornumuzun hemen öncesinde ve sonrasında da yine popcorn yapıyoruz. Burada popcorndan önce yine 3 tane ikili trabzan, köşeden önce yine bir tane popcorn yaparak sıralara devam ediyoruz. Yani ben burada 2 sıra daha devam ettim. Sizler dediğim gibi 3 sıra 4 sıra şeklinde de devam edip örmek istediğiniz şeye göre daha büyük ya da bu şekilde benim yapmış olduğum gibi bırakabilirsiniz. Şimdi ben burada hemen birleştirmeyi göstereceğim. Sırayı tamamlamadım fakat köşeden nasıl birleştirildiğini şöyle birkaç boşlukta göstermek istiyorum. Yani çok kolay zaten. Genel olarak herkesin bildiği. Şimdi burada yarım köşeyi yapıyorum. Bu sırayı tamamladıktan sonra aslında diğer köşede birleştirmeye başlarsanız daha iyi olur. Yani burada birleştirmeye başlarsanız, burada şimdi köşeyi yarım yaptığımız için şurada başlamanız gerekiyor birleştirmeye. Ben de o şekilde yapacağım. Şimdi 2 zincir çekiyoruz arada. Bir zincir çektim. Köşeden sonraki boşluktan birleştirme yapıyorum. Köşem yarım olduğu için. Şimdi sizler şu kenara kadar örüp köşede buraya 3 tane ikili trabzan yapıp 3 tane zincirimiz var. Bir zincir çekip aynı şekilde önce köşeye birleştirme yapıp sonra yine sırasıyla boşluklara birleştirme yapıyorsunuz. Sadece aralarda 2 zincir olduğu için bir zincir çekiyorum. Şuradan bakın aradan alıyorum. Buradan ilmeğimi çekiyorum. Tekrar bir zincir çektim. Sırada popcornumuz var. Hemen burada popcorn yapıyorum. Yani sadece köşede 3 zincirimiz olduğu için köşede birleştirme yaparken önce köşeye 3 tane ikili trabzanı yapın. Bir zincir çekip bu karşı tarafa biraz önce birleştirdiğimiz gibi tekrar bir zincir çekip ve ikinci zincirinizi de çektikten sonra köşenin şu ikinci trabzan grubunu yapıp şimdi buradaki gibi devam edebilirsiniz. Tekrar burada 5 tane ikili trabzan yaptım. Önce popcornumu tamamlıyorum. Şöyle ilmeğimi buradan çektim. Bir zincir çektim. Şimdi burada da yine popcorndan sonraki boşluktan ilmeğimi çekiyorum. Bir zincir daha çektim. Arada 2 zincirimiz olduğu için önce bir zincir, sonra burada bir zincir çektim. Köşede bundan sonra bir zincir daha çekip o şekilde devam etmeniz gerekiyor. Tekrar buraya geliyorum. 3 tane ikili trabzan. Şimdi modelimizi tamamlamadığım için örmüş olduğum motifte burada boşluklarımız farklı gelecek. Sadece ben ilmeği çıkartıp bakın burada bir zincir çekip ilmeğimi çıkartıyorum. Tekrar buradan ilmeğimi çektim. Çok sıkı zincir çekmiyorum. Biraz gevşek olacak şekilde zincirimi çekip tekrar sıradaki boşluğa trabzan yaparak devam ediyorum. Bakın bu şekilde birleştirmemizi yapmış oluyoruz. Şimdi sık iğne de yapabilirsiniz ama sık iğne yaptığınız zaman biraz şöyle açıklık oluşuyor. O yüzden ilmeklerinizi çekerseniz bakın burada desenimiz birleşmeye başladı. Burası küçük olduğu için gördüğünüz gibi 2 tane baklava deseni iç içe geçmiş oluyor. Tabi bunu daha büyük motif yaparsanız anlatmış olduğum gibi 3 tane baklava deseni de iç içe geçmiş olabilir. Yani çok fazla böyle değiştirilmeye müsait bir örnek çalışması oldu. Gerçekten çok güzel. Benim çok hoşuma gitti. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Videoyu daha fazla uzatmak istemiyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim.
Beğenmeyi ve yorum bırakmayı unutmayın. Tekrar görüşünceye kadar hoşça kalın.